videoda inkremental sensörlerde 1x, 2x ve 4x kavramlarını inceleyeceğiz. Bunun için bir test düzeneği oluşturdum. Burada bir apkant pres sensörüm var, yani manyetik lineer enkoderim var. Bu enkoderimi 5 voltlu güç kaynağından besliyorum ve A ve B kanallarını ise osiloskopa bağladım. Şu an birinci kanalımda, yani sarı olan da A kanalım, mavi olan da yani ikinci kanalımda ise B kanalım bağlı. Şimdi sensörü hareket ettirdiğimde A ve B kanalının verdiği pulsleri görebiliyoruz. Sensörümü bir noktada durduracağım. Evet, şu anda A ve B kanalının pulslerini bir noktada durdurdum. Örneğin şuradaki A kanalının bir pulsini ve buradaki B kanalının bir pulsini ele alalım. Şimdi biz ne yapıyorduk enkoderlerde? Puls sayıyoruz. Kaç puls verdiğini sayıyoruz. Bunu şu şekilde yapabiliriz. Örneğin 1x modda sadece A kanalının yükselen kenarlarını sayabiliriz. Veya sadece A kanalının düşen kenarını. Veya B kanalının yükselen kenarını veya B kanalının düşen kenarlarını sayabilirim. Bu 1x modda sayma anlamına geliyor. 2x modda ise şunları yapabilirim. Ya A kanalının yükselen kenarı ile B kanalının yükselen kenarı veya A kanalının düşen kenarı ile B kanalının düşen kenarı veya A kanalının yükselen kenarı ile B kanalının düşen kenarı veya A kanalının düşen kenarı ve B kanalının yükselen kenarını sayabilirim. Bu 2x modda sayma anlamına gelir. 4x modda sayma ise şu şekilde. Bir pulsin A kanalının hem yükselen hem düşen, B kanalının hem yükselen hem düşen kenarını sayarsam 4x modda sayma yapmış olurum. Örneğin şöyle, 1x modda 1024 puls veren bir enkoder, 2x modda 2048, 4x modda ise 4096 puls verecektir. Bunun sayma işlemi de bu şekilde gerçekleşir. Şimdi bu sensörü ne dedik? A ve B kanalının pulslerini görüyorduk. Z kanalını şu anda üçüncü bir kanalım olduğu için bağlayamadım. O yüzden ayrıca Z kanalını bağlayacağım ve Z kanalının pulsini de osiloskop ekranında gözlemleyeceğiz. Evet, şu anda A ve B kanalımın bağlantısını çıkardım. Sadece Z kanalım bağlı. Birinci kanalım var ve birinci kanalımda sadece Z kanalını gözlemleyeceğim. Şimdi sensörümü hareket ettiriyorum. Herhangi bir puls, herhangi bir artış görmüyorum. Ta ki referans noktasına gelene kadar. Z kanalı dediğim gibi referans noktasında sadece bir puls verir. Onu da şimdi gözlemleyeceğiz. Referans noktam sensörün üzerinde şu noktada alacağım. Sensörün bu noktalarında hareket ettiğim zaman herhangi bir puls görmüyorum. Şimdi tam referans noktamın üzerine geleceğim ve pulsimi gördüm. Tekrar geçiyorum, tekrar gördüm. Tam o noktanın üzerinden geçerken bir puls alıyorum. Bu da benim Z kanalımın verdiği çıkış. Evet, bu bölüm bu kadardı. Başka bölümlerde görüşmek üzere.